Öfkeliydi. Bu yüzden onunla konuşmak için bir neden yoktu. Onun yerinde olsaydım ben de öfkelenirdim. Ama asıl öfkelenmesi gereken kişi kendisi ya da takımı olmalı. Belki de yanlış bir strateji yaptılar. Eğer yeterince yaklaşabilseydi ve saldıracak durumda olsaydı belki ben de onunla çok fazla mücadele etmezdim. Çünkü şampiyonluk için mücadele ederken ona temas etmek istemezdim. Bu sözler şampiyonluğun kaderini belirleyen isim Vitaly Petrov'a ait. 2010 Formula 1 sezonu dramatik finaliyle daha da unutulmaz bir sezon oldu. O sezonun kaderini belirleyen bir başka etken ise DRS'ye benzer bir sistem olan F-kanal sistemi. F-kanal kısaca ilk olarak McLaren'in sezon öncesi testlerinde geliştirdiği, pilotun kokpit içerisinde arka kanada giden hava akışını değiştirerek düzlüklerde hız kazandırmasıydı. Renault bu sistemi ancak Belçika Grand Prix'sine getirmiş ve düzlüklerde büyük kazanç elde ederek o yarışı podyumda bitirmişti. Neyse, Abu Dhabi'ye geçelim. Sezonun son yarışına 3 takım ve 4 pilotun şampiyonluk şansı vardı. Sezon boyunca en hızlı 3. araca sahip olmasına rağmen Fernando Alonso, Red Bull pilotlarının dayanıklılık sorunlarını ve pilotaj hatalarını, McLaren'in de benzer sorunlarını çok iyi değerlendirerek Abu Dhabi'ye Webber'in 8 puan önünde şampiyonun lideri olarak gelmişti. Alonso yarışı 2. sırada bitirse bile diğerlerinin ne yapacağına bakmadan şampiyon oluyordu. Webber'in kazanamadığı durumda 4. bile yetiyordu. Webber ve Vettel için Alonso'nun hata yapması gerekiyordu. Hamilton ise 24 puan gerideydi ve mucizelere ihtiyacı vardı. Sezonun son yarışına 3 takım ve 4 pilotun şampiyonluk şansı vardı. Bu uzun zamandır olmamış bir şeydi. Sıralama sonunda Vettel yapması gerekeni yaptı ve pole aldı. Hamilton 2. sırada, Alonso 3. Webber 5. olmuştu. Alonso Vettel'den uzakta değildi, Webber'in de önündeydi. Her şey onun istediği gibiydi. Yarış günü gelip çatmıştı. İnanılmaz bir gerilim vardı ve start. Vettel çok iyi kalkıp yerini korumuştu. Ama Alonso batına geçilmişti. Arkasında Webber vardı. Alonso'ya bu sonuç bile yetiyordu. Ama henüz ilk tur bile bitmeden yarışın en kritik olaylarından biri olacaktı. Schumacher ve Luisi tehlikeli bir kaza yapınca güvenlik aracı girdi. Güvenlik aracı girince henüz ilk turda Rosberg ve Petrov'un başını çektiği grup pite girdiler. Box, 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 box. Are you sure? A firm, we're sure. Are you sure box this time, yes? We're looking at doing the whole race on these tyres. Let's see how it goes. Takımları hem Rosberg hem de Petrov'u pite çağırdıklarında iki pilot da anlayamıyor. Emin misin diye soruyorlar. O zaman aslında biz de anlamamıştık. Yarışın en kritik turlarından biri olan 8. turda Webber sağ arkaya hafif bariyere vurunca takım hemen ona pite gelmesini söyledi. Webber pite girdikten sonra Ferrari'nin eli ayağı titriyordu. Her şey Alonso ve Ferrari için iyi gidiyorken Red Bull şampiyonluk yarışında bir nevi iki pilotun avantajını kullanıyordu. Aynı Macaristan'da olduğu gibi. Alonso 12. turda Red Bull'un bu iki pilot avantajına karşı Massa kozunu sahaya sürdü. Telsizden Massa'nın Webber'i geçebileceğini düşünüyorsanız hemen pite çağırın demişti. Okay, Webber pitted because he said he was losing his rear tires and also Vettel in front is losing time on Hamilton, so doesn't look too bad. If you think that Felipe overtakes him in one lap, you call him it. Ve Ferrari 13. turda Massa'yı Webber'in önünde tutmak için pite çağırıyor. Muazzam bir strateji savaşı dönüyordu. Ancak Massa Webber'in tam bir saniye arkasında dönüyor. Ferrari'nin Massa kozu işe yaramamıştı. Bu sırada Vettel önde rahat bir şekilde liderliğini sürdürürken Alonso inanılmaz bir baskı altındaydı. Webber Massa'nın önünde olmasına rağmen önünde Red Bull'un kardeş takımı Toro Rosso pilotu Alguersuari vardı. Toro Rosso Alguersuari'ye yarışı sürdür dedi ancak Webber şikayet edince hemen takım emri gitti. Webber'e yol açılmış oldu. We are racing Webber behind you, keep pushing. What's going on here? Yeah, need to get past him, Mark, soon as you can. Webber is faster than you, Jaime. Webber is faster than you. Alonso lastiklerinden şikayet ediyordu ve Ferrari Webber'e o kadar odaklanmıştı ki şampiyonluk ihtimali olan Vettel ve Hamilton'ı gözleri görmüyordu. Bu yüzden Ferrari Alonso'yu 15. tur pite aldı. Alonso ve Ferrari istediğini almıştı. Webber'in önünde çıkmayı başarmıştı ama Nando şüphelenmişti. Race situation. We are safe in fourth. Okay, we need to pass the Renault in front because we think he is not gonna stop again. He won't stop again, so we'll need to pass him. Ferrari'nin hesaba katmadığı bir şey vardı. Renault'un F kanalı muazzam çalıştırdığı, bu sebeple düzlük hızının yüksek olması ve lastiklerin çok fazla dayanması. Alonso inanılmaz zorluyor, Petrov'u baskı altına alıyordu ama aynı zamanda çarpışmadan kaçınmak için dikkatli sürmek zorundaydı. Çünkü Petrov o sezon gridin bir nevi Pastor Maldonado'suydu. Turlar ilerliyor, gerilim ve baskı daha da artıyordu. Ön bölümde Vettel ve Hamilton yarışta tek pit stoplarını yapmışlardı. Ama Hamilton bir diğer Renault pilotu henüz pit yapmayan Kupica'nın arkasına çıktı. Hamilton da 12 tur Renault'u geçemedi ve Kubica pite girdikten sonra ondan kurtuldu. İlginç olan şu ki takım Kubica'ya zaman kaybedeceksen bırak geçsin dedi ama Kubica buna karşı çıkmıştı. Turlar bitiyordu. Vettel rahat bir şekilde zirvedeydi. Yarış böyle sonuçlanırsa tarihin en geç şampiyonu olacaktı. Alonso ise şampiyon olabilmesi için bırakın Petrov'u, Kubica ve Rosberg'i de geçmesi gerekiyordu. Ferrari hala pilotunu motive etmeye çalışıyordu.
Okay, so it's 14 laps, 14 laps. Use the best of your talent. We know how big it is. Use it. Alonso o kadar çaresiz ve Petrov'un arkasında sıkışıp kalmıştı ki 14. virajda bir şey olduğunu ve belki güvenlik aracının olabileceğini söylüyordu. Abu Dhabi'de son tura girmiştik. Alonso kaybettiğini anlamıştı. 2007'den sonra bir kez daha son yarışta şampiyonluk kaybediyordu. Ama üstelik 15 puan gerideki rakibine karşı kaybetmişti ve onun için büyük bir hayal kırıklığıydı. 2008'de son yarışta, hatta son virajda şampiyonluk veren Ferrari bu kez favori olarak geldiği yarışta inanılmaz strateji hatasıyla şampiyonluğu kaptırmıştı. Gelelim Ferrari'nin iletişimine ve yarışı okuyamamasına. 1. Alonso pite girmeden önce öndeki üçlüyle benzer bir temposu vardı. Pite girene kadar hem Rosberg ile hem de Petrov ile farkı açıyordu. Bu yüzden pit zamanı yaklaştığında muhtemelen Rosberg ve Petrov'un önde çıkacaktı, aynı Button'ın yaptığı gibi. 2. Ferrari sadece Webber'e odaklanmıştı. Oysa ki şampiyon olma ihtimali olan 2 pilot daha vardı. Pitlerden sonra Webber'e geçilse bile Webber'in ilk 3 şansı yoktu zaten. Ferrari burada bir şampiyon takım gibi davranmadı. Üçüncüsü ve son olarak pistin yapısı geçişe el verme işi. İlk olarak 2009 yılında yapılan Abu Dhabi Grand Prix'sinde sadece 4 geçiş olmuştu. Aynı zamanda Rosberg ve Petrov düzlüklerde antrenman ve sıralama turlarında çok hızlıydı. Yarış bittikten sonra Alonso Petrov büyük bir tepki göstermişti. El kol hareketleriyle aslında neden bu kadar sert savunma yaptığını sorgulamıştı. Röportajında ise bir keresinde onu geçmeye çalıştım ama sanki şampiyonluğun belirleneceği son yarışın son turundaymışız gibi savunma yaptı. Bu yüzden oldukça agresifti ama gerçekten çok iyi sürüyordu, hiç hata yapmadı. Belki biraz fazla agresifti ama herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor demişti. 2010 sezonundaki dramatik finalden sonra FIA F kanalı yasaklayıp 2011 için DRS sistemini getirdi. 2010 sezonu tarihin en çekişmeli ve 4 pilotun son yarışa kadar şampiyonluğu oynadığı bir sezondu. Aynı zamanda finaliyle bir o kadar dramatik. Tarihin en büyük takımı Ferrari sadece Webber'e odaklanmak yerine biraz daha şampiyon bir takımmış gibi düşünseydi her şey daha farklı olabilirdi. Sebastian Vettel muazzam bir sezon geçirdi. Çok fazla şanssızlık yaşadı, aynı zamanda çok fazla hata yaptı ve bu nedenle muhtemelen bir pilotun bir sezonda yaşayabileceği tüm iniş çıkışları yaşadı. Webber'in aksine işler yolunda gitmediğinde takıma saldırmadı. Sebastian, tarihin en genç dünya şampiyonu olmuştu ve Formula 1'in artık yeni bir kralı vardı. Thank you, boys. Unbelievable. Thank you, I love you. Unbelievable. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Yes! Ring, ding, 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 ding! I love you! Thank you, boys. I don't know what to say. You are amazing. You are amazing.